Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, yapımı oldukça kolay ve gerçekten çok güzel, gösterişli bir üçgen şal modeli anlatımı yapacağım. Umarım beğenirsiniz, birlikte çalışırız. Desenimize şöyle yakından bakalım. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de yaparsınız. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Şalınızı bitirdikten sonra kenarlarına püskül yapımını da yine videomun sonundaki linkte bulacaksınız. O şekilde tamamlayabilirsiniz. Hemen kullanmış olduğum ipler hakkında bilgi vermek istiyorum. Benim elimde az miktarda şöyle angora bir ip vardı. Simli olanından çalıştım. Sizler dilerseniz düz olanlarından da yapabilirsiniz. Yine farklı ipliklerle de yapabilirsiniz. Anlatım yaparken de size daha rahat görmeniz için koton bir iplikle anlatacağım. Tığ numarası olarak ise 2 milimlik bir tığ kullandım. Kanalıma abone olduysanız hadi videomuza geçelim. Bismillah diyelim ve başlayalım. 6 tane zincir yapalım. Ve ilk başta yapmış olduğum zincire batarak küçük bir halka elde ediyorum. Bu ipi de üste alacağım. Arada yürüterek kaybedeceğim. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Üstüne bir kere sardım. Halkanın içerisine batırdım. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zincirim dahil 3 tane kabul ettim. Arada 3 tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Yine halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Üç zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak toplamda 4 tane grup yapıyorum. Hemen şöyle bakalım. Devam edelim. Dönüşlerde 4 tane zincir yapalım. Çevirdim. Şimdi sağ kenarı yapıyorum. Burada trabzanlarınızı uzun yapın arkadaşlar. Şöyle uzun uzun. Dileyenler, elleri sıkı olanlar üçlü trabzan da yapabilirler. 3 tane ikili trabzan yapalım. Kenarları sıkı yaparsanız toplama yapacaktır modelinizde. O yüzden bol tutun. 3 zincir, tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Sağ kenarı yaptım. Kenarlar hep aynı su taşı olarak devam edecek. Şimdi bu ortaya geldik. Bu ortaya çiçek desenimizi yapacağız arkadaşlar. Bunun için şurada bir tane zincir yaparak üstüne alıyorum. Şimdi bu boşluğun içerisine geldim. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Ve bu trabzanın şöyle arkasından dolayarak ipimi aldım. Sık iğne yaptım. Üstüne aldım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir yaptım. Şimdi bu boşluktan sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum. Bu şekilde 6 tane ikili trabzan yapacağız ve tepelerine de kirpik yapalım.
Hemen şöyle bakalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan ve tepelerine de yine 6 tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi üstüne aldım ve bu boşluğa geçerek sol kenarı yapıyorum. Üç zincir, yine 3 tane ikili trabzan yaparak sol kenarı da tamamlıyorum. Tutarak ve göstererek yapmak istiyorum ki rahatlıkla görün diye arkadaşlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Şurada kalan ipimizi de kesebiliriz. Evet, tekrar 4 tane zincir yaparak yeni sırayı başlatıyorum. Desenimiz 2 sıranın tekrarı. Şimdi birinci sırada örümcek sırası yaparak başlatacağız. İkinci sırada da çiçeklerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi sağ kenarı yaparak modele başlıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir ve aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir yapalım ve ipimizi uzatalım. Örümceklerimizi yapacağız. O yüzden şöyle buradan tutuyorum. İpimi çıkarttım. Bakın şöyle bir boşluk oluştu. Yine buradan ipi geçirdim. Bir tane düğüm atıyorum. İlk örümceğimi yaptım. Tekrar uzattım. Yine tutuyorum. Bakın sıkı bir şekilde tutuyorum. Buradan uç uca 2 tane örümcek yaptım. Şimdi 1, 2, 3. boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Üç zincir ve yandaki boşluğun içerisine sık iğne. Burada küçük bir yuva oluşturdum. Şimdi tekrar uzatıyorum. Uç uca 2 tane örümcek yapıyorum. Tekrar üstüne aldım ve sol kenara geçerek sol kenarı yapıyorum. Bu desenimizin birinci sırasıydı. Şimdi ikinci sırasında 2 tane çiçek yapacağız ve artırmayı da göstermiş olacağım. Evet, sol kenarı da tamamladım. Bir üst sıraya çıkarken 4 tane zincir yapalım ve çevir. Üstüne aldım. Yine şimdi sağ kenarı yaparak sıramı başlatıyorum. Desenimin ikinci sırasını gösteriyorum. Şimdi önce buraya, daha sonra buraya 2 tane çiçek yapacağız. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Üzerine bir kere aldım. 2 tane örümceğin ortasındaki boşluğun içerisine batıyorum. İpimi uzattım. Şöyle uzunca bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir.
Yine tığımı alttan doluyorum. Sık iğne yaparak bir tane kirpik yaptım. Üstüne tekrar aldım. Aynı boşluğa ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Toplamda 6 tane olacak yine. 3 zincir kirpik yapıyorum. 6 tane olana kadar devam edelim. Bunları da yine uzun uzun çekmeye gayret edin. Daha güzel olacaktır. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 6 tane olduktan sonra bu tepede 3 zincir boşluğumuz vardı. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet, devam edelim. İkinci çiçeğimizi de yine buradaki iki tane örümceğin ortasındaki boşluğa yapalım. İlk trabzanımı yaptım. Daha sonra 3 tane zincir yaparak ilk kirpiğimi de bu boşluktan oluşturuyorum. Üzerine aldım. Devam ediyorum. Toplamda 4 tane oldu. Devam edip 6'ya tamamlayalım. Evet, şöyle sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci çiçeğimi de bu şekilde yapmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Sol kenara devam ediyorum. Üzerine aldım ve sol kenara su taşını yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet. Şöyle bakalım. Desenimiz bir taneyken ikiye arttı. Desen iki sıranın tekrar demiştik. Birinci sırada örümcekli sırayı, ikinci sırada ise bu çiçekleri yapıyoruz. Şimdi örümcekli sırayı yaparak tekrar ilk sırayı başlatıp bir sonraki sırada 3 tane desene, yani 3 tane çiçeği artıracağız arkadaşlar. Her sırada bu şekilde ilerleyecek. Oldukça kolay aslında. Yapımı da çok zevkli. 4 tane zincir yaptım ve çevirdim. Sağ kenarı yaparak sıramı başlatıyorum. Sizler de yaptığınız modelleri fotoğraf olarak bana Instagram hesabıma yollarsanız seve seve paylaşıyorum. Daha önce yapmış olan abonelerimin gönderdiği resimlerde yine kanalımda mevcut arkadaşlar, Instagram sayfamda. Instagram sayfamın linki de hakkında kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine açıklamada da linki var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? 2 tane uç uca örümceğimi yapıyorum. Üçüncü olan kirpiğin içine sık iğne ile sabitliyorum.
3 tane zincir, yandaki kirpiğin içine sabitledim. Şimdi uç uca 2 tane daha örümcek yapıyorum. Bakın diğer motife geçtim. Üç zincir, sık iğne. Sol kenara ilerlerken tekrar uç uca 2 tane örümcek yapıyorum. Üstüne aldım ve sol kenara devam ediyorum. Model artık hep kendini tekrar edecek. Bir sonraki sırada da yine çiçek yaptığımız sırayı tekrar ederek deseni 3'e çıkarmış olacağız. Sonra örümcekli sıra, bu şekilde 2 sırayı sürekli tekrar ederek desen sayısını artırıp sizler de çok güzel bir şal yapabilirsiniz. Şimdi büyük modele tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, bakın kenarlar hep aynı devam etmekte. Bizler nereye kadar yaptık? Şuradan hemen size model üstünden tekrar göstereyim. Bakın buradaki örümcek sırasını yaptık. Bir sonraki sırada da desenimizi 3'e artıracağız. Daha sonra yine örümcek sırasını yapıp yine 4'e artıracağız. Bu şekilde bakın 1, 2, 3 tane desen yapacağız. Hemen şöyle bir kez daha bakalım. Oldukça güzel, gerçekten ben çok beğendim. Çok kolay aslında, çok zormuş gibi gözüküyor ama öyle değil. Çok hızlı ilerliyor. Zevkle yapabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle.